Herkese merhabalar. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yeşil Dönüşüm Koordinatör Yardımcısı Tuğçe Yıldız. Bugün özellikle etkisini son yıllarda çok fazla hissettiğimiz iklim krizi ve küresel ısınma ile birlikte adını sıkça duyduğumuz bir kavram, yeşil ekonomi kavramını konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Doçent Doktor Erdal Eroğlu hocam. Hocam biz sizi tanıyoruz ama dinleyiciler ve izleyicilerimizi de tanıması için biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için, böylesi önemli bir konuşma için burada bir tartışma yaratacağımız için çok mutluyum. Ben Doçent Doktor Erdal Eroğlu, BİGA İBF Maliye Bölümü, Bütçe Mali Planlama öğretim üyesiyim. Özellikle son yıllarda yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma konularında akademik çalışmalar ve projeler yapmaktayım. Hatta bu projelerimizden biri de sizin de araştırmacı olarak yer aldığınız Ecoinity projesi. Biz de bu projede sürdürülebilir yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda özellikle ekolojik farkındalık üzerine üniversite, yerel aktörler ve tabii bu yerel aktörlerin içerisinde sivil toplum kuruluşları, yerel idari birimler, belediyeler, çok farklı aktörlerle bir araya gelerek aralarındaki işbirliğini güçlendirme ve ortak yeşil konularla ilgili bir farkındalık yaratmak için bir araya geldiğimiz bu hedefle bir araya geldiğimiz bir etkinlik, Ecoinity projesi. Bu konularla ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca da kişisel olarak da çevre konularında farkındası yüksek bir çevre aktivisti olarak da kendimi nitelendirebilirim bu anlamda. Siz bahsettiniz biraz ama ben bir altını vurgulamak istiyorum Ecoinity projesini. Üniversitemizin hep birlikte daha ileri sloganıyla da uyumlu bir proje aslında bu. Ecoinity projesi. Yerel kamu kurumlarını, STK'ları ve öğrencileri kapsayan bütünleşik bir proje. Aslında baktığımızda Çanakkale kenti bu tarz adımların atıldığı, ilk kıvılcımların atıldığı bir kent. Antik Yunan, Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent ve çevre konusunda da gerçekten duyarlı ve farkındalığı yüksek bireylerin bulunduğu bir kent. O yüzden bu tarz etkinliklerin, projelerin, aktivitelerin Çanakkale'de atılmış olması çok da şaşırtıcı değil diye düşünüyorum hocam. Evet. Dilerseniz hemen ilk soruyla başlayalım. Evet, Önce bir ufak bir şey daha tabii. ettim bu kentin bir paydaşı olarak. Hakikaten de ifade ettiğiniz üzere Çanakkale geçmiş tarihi bakımından oldukça zengin, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Tabii proje kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalarda biz bu kentte birçok paydaşla bir araya gelme fırsatı yakaladık hep birlikte. O bir araya gelişlerimizde de özellikle kent konusunda, yeşil sürdürülebilir konusunda özellikle kent paydaşlarıyla çok verimli toplantılar yaptık. Güzel ortaklıklar geliştirdik ve Çanakkale kentimizin bu konulara olan ilgisi hem sahip olduğu tabiat varlıkları açısından hem de geçmiş mirası konusunda bize ciddi anlamda bir katkı sunduğunun da farkındayız. Bu anlamda da önemli bir kent olduğunu söylüyoruz. Sizin söyledikleriniz evet, şanslıyız diyebiliriz. İlk soruyla başlayalım isterseniz hocam. Bu yeşil ekonomi kavramını bize tanımlamanızı rica edeceğiz ve neden yeşil ekonomi, neden önemlidir? Evet, yeşil ekonomi özellikle son yıllarda çok ciddi anlamda tartışılan bir konu. Tabii biz içerisinde yaşadığımız tabiatta özellikle yine son yıllarda iklim çeşitliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma, biyoçeşitlilik kaybı gibi tabii bunu gündelik yaşamda hissettiğimiz ölçüde de aslında bir takım problemlerle karşı karşıya kaldık. Elbette çevresel sorunlar, örneğin bu tartışmaların ilk başladığı anda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak saygıyla başlamıştı. Ancak günümüz açısından baktığımızda artık içinde yaşadığımız coğrafyada bizim kendimizin çok daha sağlıklı ve birçok konuda refah düzeyi yüksek ve çevresel sorunların yarattığı bir takım olumsuz etkilere maruz kalmaksızın yaşamak için gerekli olan bir anlayış yeşil ekonomi. Nitekim baktığınız zaman dünya ekonomisi sanayi devriminden sonra özellikle çok ciddi yoğun tüketim ve yaygın üretim sarmalı içerisinde kaynakların tüketilmesine yönelik, doğal kaynakların tüketilmesine yönelik önemli ölçüde bir
ekonomik modele sahipti. Bu bağlamda baktığımız zaman bu modelin elbette çevresel maliyetleri fevkalade arttı ve dolayısıyla daha doğayı içerisine alan, odağına çevresel anlamda olumsuz etkileri en aza indirecek, minimalize edecek, daha yeşil odaklı bir büyüme modelinin, daha yeşil odaklı bir tüketim, işte örneğin karbon ayak izinin azaltılması, daha ekolojik temelli, eko etiketli ürünlerin tüketilmesi ve üretilmesi hususunda, ekonominin kaynak yönetiminde, doğal kaynak kullanımında yine sürdürülebilir, yenilenebilir enerji bağlamında bir kaynak kullanımıyla böyle bir modeli benimsemesi gerektiği fikri ortaya çıktı. Bu açıdan baktığımızda yeşil ekonomi modeli esasında içerisinde yaşadığımız doğayla barışabileceğimiz bir model olarak karşımızda. Bu açıdan hem acil hem de bu anlamda bir an önce bu sürece tabi olmamız gereken bir Bu açıdan önemli düşünüyoruz. Yani biraz daha açmanızı rica edeceğim hocam yeşil ekonomi kavramını. Çünkü genel bir yeşil ekonomi denildiğinde sadece çevre dostu ürünler üretmek anlayışı ortaya çıkıyor. Ama sizin söylediğinizde içerisine çok daha farklı, çok yönlü ve kapsamlı bir kavram olarak ve aslında biraz da gereklilik olarak karşımızda olduğunu düşünüyorum. Yani sizden aldığımız şey bu. Evet. Bu konuda biraz daha açabilir misiniz? Yani bu dönüşüm gerekli midir? Bunun gereklerini nasıl tespit ettik? Evet, şöyle ifade edebiliriz. Aslında insan doğasından ayrılmak bir parça, Platon'un da ifade ettiği üzere. Dolayısıyla bütünlüklü bir perspektif ortaya koymamız gerekiyor. Sadece yeşil ürünlerin tüketilmesi veyahut da insanların bizatihi sorumluluk almak suretiyle daha yeşil alanlara yönelmesi değil. Üretim süreci çok daha genel bir bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. İmalatından bu işin tüketimine kadar, bütün tedarik süreçlerine kadar, bütün her şeyin esasında yeşil odak alması gerekiyor bu bağlamda. Tabii sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinden de düşündüğümüzde yeşil ekonomi bunun bir parçası elbette. Ama yeşil ekonomiyle beraber esasında tartışacağımız veyahut da bu konuya dahil edeceğimiz farklı faktörler de var. Örneğin sosyal adalet, örneğin. Yine yeşil ekonomiyle beraber mevcut ekonomideki o eşitsizlik, ürettiği aksaklıkların giderilmesi bu bağlamda. Dolayısıyla gelecek nesillere ya da içerisinde yaşadığımız toplumu daha eşitlikçi, daha adaletli, sosyal adalet bakımından, daha belli noktalarda herkesin temel bir takım şeyleri erişebildiği ve aynı zamanda bunları yaparken de çevreye daha az zarar verilmesi hususundaki süreçleri kapsayan bir tablo. Yani burada söz konusu yeşil ekonomi tüm paydaşlarıyla bir arada değerlendirilmesi gereken bir alan. Elbette üreticiler var, burada elbette tüketiciler var ve bu üreticiler tüketicilerin ötesinde bir toplum formu, bir yaşam formu olarak nitelendirebileceğimiz çok daha bütüncüklü genel bir bakışı içerisinde ele alıyor. Yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin diğer unsurlarını da içerisine alacak olan bir modelden bahsediyoruz. Bu açıdan aslında gereklilik diyebileceğimiz noktada bu noktada ifade edebiliriz. Bir de hocam benim bildiğim ama izleyicilerin bilmediği ama sizin sunumlarınızda çok sıklıkla bahsettiğiniz bazı çarpıcı veriler var. Evet, evet. Aslında o verilerden de biraz bahsederek bu yeşil ekonominin ne kadar artık zorunlu ve gerekli olduğundan biraz daha bunu vurgularsak çok iyi olur. Şöyle, tabii çevresel konular ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de birçok kurum ve kuruluşun bu alanda faaliyet gösteren derneklerin, STK'ların gündeminde ve bu konuyla ilgili çok çarpıcı raporlarda bizim önümüze koyuyorlar bu alanda. Esasında o çarpıcı raporların sonucunda biz aslında bir an önce harekete geçmemiz gerektiği ve bilinç ve farkındalığımızı bu anlamda arttırmamız gerektiğini belirtiyoruz. İzin verirseniz burada birkaç rakamdan bahsetmek istiyorum. Notlarımı da almıştım. Örneğin sanayi devriminin başından bu yana atmosferdeki karbondioksit seviyesi %40 düzeyinde artmış olduğu ifade ediliyor. Yine 2019 yılında bu önemli bir raporda dünya genelinde atmosferde salınan sera gazı miktarının 59,1 gigaton olduğu ifade ediliyor. Bu ciddi anlamda iklim değişikliğini hızlandırıyor ve sıcaklıkları önemli ölçüde arttırıyor. Burada
iklim değişikliğinin hızlanması, sıcaklığın artması, doğada yaşayan her türlü cansız ve canlı varlıkların da bu süreçten olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sadece doğada yaşayan insanlar, canlı olarak insanlar yok. Birçok ekosistem içerisinde yaşayan canlı cansız tüm varlıkları bu sürecin içerisine bakmamız gerekiyor. Kaldı son dönemlerde özellikle iklim değişikliğindeki farklılığın yarattığı hava değişiklikleri, işte doğal afetler ve benzeri süreçlerdeki artışlar da birçok olumsuzluğa yol açıyor. Yine 7 milyon insan bugün dünya genelinde hava kirliliğine bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir verisi bu. Bugün baktığınız zaman fosil yakıt kullanımındaki bu artış özellikle kentsel hava kirliliğini önemli ölçüde arttırıyor. Bugün kentler büyük nüfuslar içerisinde barındırıyor ve üretimin ekolojik olamaması ve fosil yakıt tüketimine bağlı olması buradaki havayı deyim yerinde zehir sunuyorsunuz bu anlamda. Dolayısıyla bu önümüzdeki yıllarda daha farklı hastalıkları da belki de beraberinde getirecek. Yine tabii bu işin önemli bir ayağı, su bizim için vazgeçilmez, dünyamızın da önemli bir kaynağı. Dolayısıyla 8 milyon ton plastik okyanuslara karışıyor maalesef. Bu dakikada bir çöp kamyonu dolusu plastik atığı denizlere boşaltılması anlamına geliyor ve bu da denizdeki ekosistemi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Yine bu tarz faaliyetler sadece tabii hava, su değil, tarımsal üretimde, toprakta, verimli topraklarda, doğal su kaynaklarında da önemli ölçüde kirliliğe yol açıyor. İşte kullanılan kimyasal gübreler, pestisitler, yeraltı sularını kirletiyor. Bu da biyolojik çeşitliliği yok ettiği gibi bizim temiz su erişimimizde önemli ölçüde azaltıyor. Dolayısıyla oldukça karamsar bir tablo evet, var diyebiliriz önümüzde. Çok vahim bir tabloyu ortaya koydunuz ama bu bir gerçek. Sonuçta bilimsel veriler bunlar. Peki burada sorulması gereken önemli sorulardan bir tanesi de şu: mevcut ekonomik sistem yerine yeşil ekonomiye dönüş mümkün mü? Yani Evet. ekonomi bundan ne kadar zarar görebilir? Genelde en fazla dile getirilen eleştirilerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Siz Evet. ne düşünüyorsunuz? Evet, bu daha önce yine ekonomik projesi kapsamında genelde Ticaret ve Sanayi Odası görüşmelerimizde yapmış olduğumuz onlara sunumlarda karşılaştığımız bir soru. Çünkü en nihayetinde mevcut ekonomi anlayışında baktığımızda büyüme odaklı bir üretme var ve burada da temel olarak rekabet odaklı ve kar oranları ile ilgili bir tablo var. Ancak uzun vadeli düşündüğümüzde bu özellikle mevcut üretim açısından çok ciddi bir çevresel maliyet içerisinde barındıracaktır. Bu da aslında ekonomik olarak biraz ekonomik terimlerle açıklayacağım. Bu da önemli ölçüde de çevresel maliyetleri bilgiler noktasında bir maliyet unsuru oluşturacak ve uzun vadede bu faaliyetlerle üretimini sürdüren sanayi kesim açısından önemli bir kar oranının düşmesi açısından olumsuz bir tabloya yol açacak. Diğer taraftan biz bu hızla, az önce vermiş olduğumuz verilerden hareketle biz bu hızla tüketmeye devam edersek ki şu an halihazırda bugün dünyada 1.7 dünya büyüklüğünde bir kaynak tüketimimiz var. Bu hızla gidersek zaten mevcut fosil yakıtlar veya diğer kaynakların azalmasının yaratmış olduğu bir maliyet sorunsalıyla karşılaşacağız. Dolayısıyla sadece bu işin çevresel boyutu değil, aynı zamanda mevcut sistem açısından ekonomik boyutu da çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacak. Bu açıdan bu dönüşüm, yeşil ekonomiye geçiş tarihsel olarak bugün geldiğimiz noktada bir zorunluluk olarak duruyor. Bu çerçevede söyleyebiliriz. Maliyetlerden bahsettiniz hocam. Peki iş ve sanayi çevrelerinin tutumu nedir bu konudaki? Tutum şöyle, tabii şimdi burada öncelikle çok farkında olmayan, yani farkındalığı düşük değil, farkında olmamak biraz şey oldu ama farkındalığı düşük bir durumda. Yani topluma baktığımızda evet, çevre konularına duyarlı bir topluluk var ama çevresel sorunlarla mücadele kapsamında ne yapılabilecek, hangi sorumlulukları alacağımız hususunda belli bir takım eksiklikler var. Şimdi bu sanayi çevreleri açısından baktığımızda maliyet önemli bir konu. Çünkü en nihayetinde mevcut üretim yapısını değiştirecek, kaynak kullanımını değiştirecek, üretim bandını değiştirecek veyahut da. Dolayısıyla bu kısa vadede bir maliyet olarak
karşısına çıkabilir elbette ama biz uzun vadeli, orta ve uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Orta ve uzun vadeli düşündüğümüzde yani sadece çevresel, tabii tek başına çevre anlamında olumlu bir şey uyandırması fevkalade bir şey. Ama bunun yanı sıra üreticiler açısından uzun vadede de maliyetlerin düşmesine yol açacak. Yani bugün işte alternatif enerji kullanımına yola girmesi başlangıçta bir maliyet olsun ama daha sonra kullandığı enerjinin girdi maliyetleri azalacak. Dolayısıyla yeni pazarlar oluşacak, yeni alanlar, yeni teknolojiler yaratacak bu alanlarda ve farklı bir takım rekabet alanları oluşacak. Bu anlamda da önemli bir katkı sunacak. Yine aynı şekilde baktığımızda özellikle burada iş çevreleri açısından gelinen bir bu maliyet artışı sorusu var. Burada yine uzun vadede baktığımızda ekonomide farklı mevcut kıt hale gelen mevcut kaynaklar alternatif kaynaklarla bir değişim oluşturuyor. Bir de tabii artık bugün uluslararası kuruluşlar da yeşil dönüşümü çok ciddi bir şekilde destekliyor. Mesela Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeşil dönüşümüne ilişkin çok ciddi bir yeşil finansman kredileri oluşuyor. Yani bu anlamda devletler de bu hibeler, teşvikler, vergisel avantajlar yoluyla da bu yeşil dönüşüm noktasında önemli destekler sunduğunu görebiliyoruz. Yine Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarda çok ciddi bir burada proje kredi destekleri de var yeşil dönüşüm sağlamak amacıyla. Aslında bu maliyet unsurunu da bu bağlamda değerlendirdiğimizde bu dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik bir uluslararası konsensüs var ve bununla beraber de bir finansman teşvikleri var bu anlamda. Bu anlamda kısa vadede az önce ifade ettiğim o maliyet bu bağlamdaki müdahalelerle de azaltılmış oluyor. Yani şu anda 2030'a kadar birçok hususta örneğin işte fosil yakıt tüketimi tamamen azaltılacak, tercih edilecek ve alternatif enerjilere yatırımlar artacak. Bu yatırımlarda çok ciddi teşvikler meydana gelecek, krediler, vergisel avantajlar, teşvikler. Dolayısıyla bu maliyetin de bir yönüyle ortadan kalkmış olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli daha temiz bir dünya, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya. Belki de kısa vadede biz daha temiz bir hava olacağız, daha sağlıklı, daha ekolojik ürünler tüketerek hem kendimizi hem de doğamızı mutlu edeceğiz. Yani bu anlamda da olumlu bir tarafın olduğunu söylemek mümkündür. Maliyetlerin paylaşılması ve işte destek azaltılması konusunda hem uluslararası kuruluşların hem hükümetlerin bu konuda finansman desteği sağladığını ve aslında bu yükün işte iş dünyası, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından paylaşıldığından bahsettiniz ama peki bizim bireyler olarak herhangi bir sorumluluğumuz var mı? Bu süreçteki rolümüz ne? Yani biz daha çok bu işte sanayi kısmına odaklanıyoruz ya da hükümetlerin mevcut düzendeki vermiş olduğu taahhütler üzerinden işte karbon emisyonunun azaltılması vesairesi ya da uluslararası kuruluşların yükümlülükleri üzerinden konuşuyoruz ama bireysel olarak neler yapabiliriz bu süreçte? Bence de en önemli ayağı bireylerde. Yani toplumcu bir bakış açısının geliştirilmesi gerekiyor. Daha bütüncül bir bakış açısı. Ve burada bireyleri temsil eden, onların örgütlü hale diyebileceğimiz STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Tabii içerisinde çevre dernekleri var, farklı oluşumlar var çevreyle ilgili olarak. Dolayısıyla tüm bu paydaşların, yani toplumda yer alan her bir bireyin belli noktalarda yeşil ekonomi ve yeşil dönüşüme yönelik bir bilinçlenme yapması gerekiyor. Tabii farkında olmak, evet, bir şeylerin farkında olmak önemli bir rol. Ama bilinçlenmek farkındalığın ötesinde bir değişimi, bir iyiye doğru bir gidişi bize sağlar. Ve bireyler olarak biz elbette yeşil ürünler tüketebiliriz. Yeşil ürünlere talebimiz veya doğruya yönelik talebimizi açık bir şekilde ifade edip belki üreticileri bu anlamda yöneltebiliriz. Ama yanı sıra aynı zamanda biz bu yönde uygulana gelecek olan politikaları da destekleyebiliriz. Örneğin mesela demokratik seçimlerde bu yönde seçim beyanına koymuş olan şeyleri daha ön plana koyabiliriz. Veya bunu zorlamalıyız. Kendi
STK'larımızda, kendi oluşumlarımızda. Mesela üniversite olarak biz yeşil ekonomiyle ilgili farkındalığı arttıracak dersler seçmek olarak önemliyiz bu anlamda. Yine üniversite olarak yine baktığımız zaman yerelde belki daha sonra ulusal ve uluslararası düzeyde ki biz ekoloji projesiyle yerelde bunu örgütlüyoruz ama projenin paydaşları uluslararası ölçekte farklı ülkelerle bir araya gelip bu deneyimleri aktarıyor. Bu şekilde bir kolektif bir şey ortaya çıkarıyoruz. Bir araya geliyoruz ve ortak bir akılla çok güzel deneyimleri uygulamalara çekmeye çalışıyoruz bu anlamda. Bir araya gelip o paydaşlık ilişkisini güçlendiriyoruz bu anlamda. Dolayısıyla işin önemli bir boyutunun bence toplumsal alanda gerçekleştirilecek olan farkındalık ve bu anlamda elbette bilinçlenme düzeyi. Üniversiteler şu açıdan önemli. Biz çünkü üniversite öğrencilerini gelecekte karar alıcı ve politika yapacağım özel sektörde hem de kamu sektöründe bireyler olarak yetiştiriyoruz ve bu bireylerin elbette daha sonrasında kamuda ve özelde belli bir takım beceri ve donanımlara sahip yetiştirmeye çalışıyoruz bir takım ders programlarımızda ama biz yeşil ekolojik, yeşil konulara, ekolojik konulara yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğru orantılı olarak oradaki temel bir takım odaklandığımız konularla ilgili olarak öğrencilerimizi donanım olarak daha onlara katkı sağlarsak, onları o becerilerle donatabilirsek, derslerle, etkinliklerimizle, öğrencileri işte sahalarda bir takım uygulama pratikleri sergileyerek o davranış ve tutum geliştirme yönünde. Çünkü önemli farkındalığın davranış ve tutumla desteklenmesi gerekiyor. Ve üniversiteler bu anlamda önemli bir sahadır, laboratuvardır. Bizler de öğrencileri o anlamda teşvik edecek olan öğreticileriz aslında. Dolayısıyla bu açıdan üniversite öğrencilerine yönelik geleceği yeşil inşa edebilmek için üniversite öğrencilerine yönelik bu tarz aktiviteleri, faaliyetleri, programları geliştirebiliriz. Ekonomi projesi olarak biz bunu amaç edindik en baştan beri ve bu yönde bir çaba içerisinde ilerleyerek hem yerelde hem de yereldeki paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek suretiyle hem de öğrencilerimizi bu konulardaki farkındalığını arttırmak amacıyla bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu projenin sonucunda da çok önemli, yani en azından bizim açımızdan çabalarımız neticesinde önemli bir takım sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Siz bahsederken benim aklımda projemizin önemli bir ayağı olan işte bu ders programlarına eklenmesi ve öğrencilerle birlikte önce farkındalık ve bilinçlendirme, ardından uygulamaya geçme safhasına ilk uygulamasının müjdesini de verelim. GİGA'da yapacağız inşallah. Pilot uygulaması. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak eklemek istediğim şöyle, evet, yeşil ekonomi esasında artık bir zorunluluk, böyle bir ekonomiye geçiş gerçekleştirilmesi gerekiyor ve bu geçiş her bir bireyin ya da her bir kesimin diyelim buna, yani işte üretici, sanayiciler, ticaret, ve yaşayan vatandaşlar, gençler, kadınlar, herkesin sorumluluğunda. Çünkü biz bu doğanın içerisinde, doğanın ayrılmaz bir parçasıyız ve en nihayetinde doğanın şu anda bize ihtiyacı var esasında. Ve biz de doğanın bu ihtiyacına bir çare olarak daha çevreyi, dağdan ziyade çevreyi kirletmeyecek ölçüde bir yaşam pratik alanı sergilememiz gerekiyor. İşte daha az tüketerek belki, daha yeşil tüketerek belki, yeşil üreterek, daha alternatif sürdürülebilir yenilenebilir enerjiler kullanmak suretiyle bu yeşil dönüşüme, yeşil ekonomiye ciddi anlamda bir kaynak sağlayabiliriz. Ve bunu talep edebiliriz bu anlamda. Üniversitelerde bu açıdan önemli bir aktör bizim açımızdan. Bizim üniversitemizin şöyle bir şiarı var. Hep birlikte ve daha ileri. Yeşil ekonomide aynı şekilde hep birlikte başarılı olabilecek olan bir süreç. Temel amacımız da daha yeşile, daha iyiye şeklinde ifade edebilirim. Son cümlem olarak teşekkür ederim.
Son olarak ben de belki şunu söyleyebilirim. Yani sürdürülebilir bir gelecek için hepimiz elimizi taşın altına koyup hep birlikte daha ileri, daha yeşil günlere diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam güzel sohbetiniz için. Ben de teşekkür ederim beni ağırladığınız için.